Son yıllarda güneş enerjisi dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri haline geldi. Birçok ülke bu dönüşümün parçası olurken bazıları bu büyümeyi stratejik avantaja çevirdi. Bir önceki videoda Çin'in bu süreci nasıl okuyup sektörde lider konuma geldiğini detaylı şekilde ele aldık. Peki bu küresel dönüşüm içinde Türkiye nerede duruyor? Sahip olduğu potansiyel, attığı adımlar ve özellikle depolama yatırımlarıyla Türkiye bu hikayede nasıl bir rol oynuyor? Bu videoda Türkiye'nin güneş enerjisindeki konumunu, izlediği stratejiyi ve önündeki fırsatları birlikte değerlendireceğiz. Türkiye coğrafi olarak güneş enerjisinde Avrupa'nın en avantajlı ülkelerinden biri olabilecek konumda. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'nin ortalama yıllık güneşlenme süresi 2741 saat. Ortalama yıllık toplam radyasyon değeri ise metrekareye 1527 kWh. Bu çok güçlü doğal bir avantaj. Ama doğal avantaj tek başına yetmiyor. Bunun sanayiye, finansmana, şebekeye ve depolamaya çevrilmesi gerekiyor. Kurulu güç tarafında Türkiye son dönemde ciddi ivme yakaladı. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre 2025 sonunda Türkiye'nin güneş kurulu gücü 25 gigawattı aştı. Aynı kaynak 2025'te devreye giren yeni güneş kapasitesinin 4,5 gigawatt olduğunu ve bu büyümenin büyük ölçüde dağıtık ve öz tüketim odaklı ilerlediğini söylüyor. Mart 2026 itibariyle Türkiye'nin toplam kurulu gücü 124 gigawatt'a ulaştı. Bunun yaklaşık %21'ini güneş oluşturuyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Türkiye artık sadece potansiyeli konuşulan bir ülke değil, bu potansiyeli gerçek üretime dönüştüren bir ülke haline geliyor. Türkiye'nin fırsatı sadece daha fazla GES kurmak değil. Asıl fırsat şu üç başlıkta. 1. Avrupa'ya yakınlık sayesinde tedarik zinciri çeşitlendirmesinde rol almak. Dünya tek ülkeye aşırı bağımlılığın riskini daha net görüyor. Bu, Türkiye için üretim, montaj ve hücre teknolojisinde fırsat yaratabilir. Uluslararası Enerji Ajansı Türkiye sayfası da 2025'te politika odağının yalnızca kapasite artışı değil, aynı zamanda yerli üretim zincirini derinleştirmek olduğunu vurguluyor. 2. Yüksek güneş potansiyelini depolama ve şebeke esnekliği ile birleştirmek. Çünkü yüksek kurulu güç tek başına başarı değil. Güneşi sisteme sağlıklı entegre edemezseniz kesinti, fiyat oynaklığı, şebeke baskısı gibi yeni riskler doğar. 3. Dağıtık üretimi sanayi rekabetçiliğine dönüştürmek. Türkiye'de büyümenin önemli kısmı ticari ve endüstriyel öz tüketim yatırımlarından geliyor. Bu, enerji maliyet baskısı yaşayan sanayi için stratejik avantaj olabilir. Yani güneş enerjisi sadece çevre yatırımı değil, aynı zamanda rekabetçilik yatırımı olabilir. Türkiye'nin güneş enerjisindeki büyümesi artık yalnızca kurulu gücü arttırma meselesi değil. Asıl kritik eşik, üretilen enerjinin ne kadar etkin ve dengeli yönetilebildiğinde yatıyor. Çünkü güneş enerjisinin doğasında önemli bir gerçek var. Üretim süreklilik göstermez. Güneş her zaman parlamaz ve buna karşılık elektrik talebi günün her anında sabit kalmaz. İşte bu dengesizlik, sistemi yönetmeyi üretim kadar, hatta üretimden daha kritik hale getiriyor. Bu noktada depolamalı GES, yani güneş enerjisiyle birlikte batarya sistemlerinin entegre edildiği yapılar devreye giriyor. Türkiye bu alanda geç kalan bir ülke değil. Aksine son dönemde doğru zamanda ve oldukça stratejik adımlar atan ülkelerden biri konumunda. Bakanlık ve EPDK tarafından yapılan düzenlemelerle birlikte depolama yatırımlarını teşvik eden yeni bir model oluşturuldu. Bu modelin temel yaklaşımı oldukça net. Eğer yatırımcı sisteme depolama kapasitesi ekliyorsa, yani yalnızca üretmekle kalmayıp aynı zamanda sistemi dengelemeye de katkı sağlıyorsa, buna karşılık olarak daha fazla kapasite tahsisi ve lisans süreçlerinde önemli kolaylıklar sunuluyor. Son açıklanan verilere göre Türkiye'de depolamalı GES başvuruları 100 GW'ın üzerine çıkmış durumda. Birçok yatırımcı artık sadece üretim değil, enerji depolama lisansı almak için de yarışıyor. Bu projelerin önemli bir kısmı henüz erken aşamada olsa da potansiyel olarak Türkiye'nin enerji sistemini dönüştürebilecek büyüklükte. Burada kritik olan nokta şu: güneş enerjisi beraberinde 3 temel riski getirir. Üretim gün içinde dalgalanır. Aynı anda yüksek üretim şebeke üzerinde baskı oluşturur ve arz fazlası oluştuğunda fiyatlar hızla düşebilir. Depolama sistemleri ise bu üç sorunu aynı anda yönetebilen nadir çözümlerden biridir. Fazla üretimi depolar, ihtiyaç anında sisteme verir ve hem arzı hem fiyatı dengeler. Bu yüzden dünyada artık yarış kim daha fazla güneş kurdu değil, kim enerjiyi daha iyi yönetti noktasına doğru kayıyor. Türkiye bu noktada oldukça kritik bir konumda yer alıyor. Avrupa'ya olan coğrafi yakınlığı, yüksek güneş enerjisi potansiyeli, enerji ithalatına olan bağımlılığı ve aynı zamanda güçlü ama enerji yoğun bir sanayi yapısına sahip olması Türkiye'yi birçok ülkeye kıyasla farklı bir noktaya taşıyor.
Bu unsurların bir araya gelmesi sık görülen bir durum değil ve Türkiye'ye önemli bir stratejik avantaj sağlıyor. Bu nedenle Türkiye için güneş enerjisi yalnızca çevreci bir dönüşüm aracı olarak değerlendirilemez. Aynı zamanda enerji bağımlılığını azaltma, sanayinin rekabet gücünü destekleme ve uzun vadede jeopolitik konumunu güçlendirme açısından kritik bir kaldıraç niteliği taşıyor. Şimdi tüm resmi birleştirdiğimizde ortaya çok net bir tablo çıkıyor. Türkiye, güneş enerjisinde artık sadece potansiyeli olan bir ülke değil, attığı adımlarla bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmeye başlayan ülkelerden biri haline geliyor. Özellikle son dönemde devreye alınan düzenlemeler, depolama yatırımlarına verilen öncelik ve enerji politikalarında görülen yönelim bu dönüşümün planlı ve stratejik bir şekilde ilerlediğini gösteriyor. Güneş enerjisi tarafında sağlanan büyüme, depolama ile desteklenerek daha sürdürülebilir ve dengeli bir yapıya doğru evriliyor. Bu da Türkiye'nin sadece kapasite arttıran değil, aynı zamanda enerji sistemini daha akıllı ve esnek hale getiren bir yaklaşım benimsediğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde bu adımların devam etmesiyle birlikte Türkiye'nin küresel güneş enerji ekosisteminde çok daha güçlü bir konuma gelmesi oldukça mümkün görünüyor. Türkiye enerji dönüşümünü sadece izleyen değil, bu dönüşümün aktif bir parçası haline gelen ülkelerden biri. Önümüzdeki dönemde bu rolün ne kadar güçleneceğini hep birlikte göreceğiz.